Gecenin içinden yükselen uğultular giderek çoğalıyor. Dicle kıyısında bekleyen binlerce Bağdatlı, ufukta yaklaşan karaltıyı görüyor. Ama hiçbir şey söyleyemiyor. Çünkü söyleyecek kelime kalmamış. Toprağın titremesiyle başlayan sesler, kısa sürede şehirdeki herkesin damarlarına işleyen bir korkuya dönüşüyor. Gökyüzünde ay değil, yalnızca bir duman perdesi var. Uzakta devasa bir ordunun adımları yankılanıyor. Ve bir emir, karanlığın içinden şimşek gibi çakıyor. Hiç kimseye dokunulmayacak. Halife her şeyi kendi gözleriyle görecek. Bu sözlerin sahibi, karşısında duran milyonları dehşete düşürecek kişi. Hülagü Han. İnsanlık tarihinin en acımasız komutanlarından biri. Şimdi Bağdat'ın kapılarında duruyor. Ve bilin ki bu sadece bir savaş değil. Bu bir medeniyetin kaderinin değiştiği andır. İşte bu videoda dünyanın akışını sonsuza kadar değiştiren bu büyük yıkımın hikayesine adım adım ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bağdat, düşman gelmeden önce bir mucize şehirdi. 1 milyonun üzerinde nüfusu olan, doğunun en parlak yıldızı sayılan, bilimin ve sanatın kalbinin attığı bir başkentti. Şehirde her sokakta bir bilgin bulunur, her köşede bir medrese, her meydanda bir sanatkar. Şehrin ortasında yükselen bilgelik evi, dünyanın dört bir yanından bilginlerin toplandığı bir merkezdi. Pazar yerleri gün boyu dolup taşar, her milletten tüccar mallarını satmak için sıraya girerdi. Bağdat geceleri bile canlıydı. Kandillerin ışığında filozofların tartışmaları saatlerce sürerdi. Fakat tüm bu ihtişam, yaklaşan tehlikenin farkında olmayan yöneticilerin göremediği bir fırtınanın öncesindeki sessizlikti. Hülagü Han, Orta Doğu seferine çıkmadan önce Moğol İmparatorluğu'nun en büyük ordularından birini topladı. Ordusunda Moğol süvarileri, okçular, ağır kuşatma araçları ve Çinli mühendisler bulunuyordu. İlerledikleri her bölge adeta yerinden oynuyor, toz bulutları gökyüzünü kaplıyordu. Moğol ordusunun büyüklüğü, geçtikleri yerlerde günlerce konuşulan bir korku hikayesine dönüşüyordu. Bu güç karşısında hiçbir beylik dayanamadı. Kimi teslim oldu, kimi kaçıp dağlara sığındı. Hülagü'nün adımları sadece toprakları değil, bölgedeki dengeleri de sarsıyordu. Alamut, yüksek kayalıklar üzerinde bulunan, geçilmesi imkansız kabul edilen bir kaleydi. Yüzyıllarca kimse tarafından fethedilememişti. Moğollar klasik yöntemlerle kaleyi aşamayınca yeni bir plan hazırladılar. Dağın altına kazılan tüneller ve uygulanan mühendislik taktikleri tarihte eşi görülmemiş bir kuşatma modeliydi. Patlama gerçekleştiğinde dağ taşlarıyla birlikte kale de sarsıldı ve savunma kırıldı. Böylece yıllardır bölge siyasetine yön veren Haşhaşi hakimiyeti ortadan kalktı. Bu olay Orta Doğu'da korku dalgası yarattı ve Bağdat halkının moralini iyice sarstı. Alamut'un düşüşünden sonra Hülagü Han yönünü Bağdat'a çevirdi. Önce Halife Mustasım'a bir mektup göndererek teslimiyet talep etti. Halife, Moğolların gücünü tam olarak kestiremediği için bu uyarıyı hafife aldı. Çevresindeki bazı yöneticiler de onu yanlış yönlendirerek Moğollar geri çekilir fikrini beslediler. Oysa Hülagü kararlıydı. Orta Doğu'yu tamamen kontrol altına almak istiyordu. İkinci mektuptaki sert ifadeler, yaklaşan felaketin işaretiydi. Moğol ordusu, Bağdat'a ulaştığında şehir savunması tam olarak hazırlanamamıştı. Haydi daha hızlı olmalıyız! Dicle'nin kenarında kurulan çadırlar kilometrelerce uzanıyor, ufku tamamen kaplıyordu. Moğollar surlara yaklaşmadan önce su kanallarını kontrol etmek için büyük mühendislik düzenekleri kurdular.
Bu taktik, Bağdat'ın savunma kapasitesini azaltmak için bilinçli bir hamleydi. Halk, surların üzerinden bu hazırlıkları izliyor ama kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü dışarıda ilerleyen gücün geri çevrilemeyeceği artık herkes tarafından anlaşılmıştı. Mancınıklar günlerce aralıksız çalıştı. Her darbe, duvarlardan kopan taşların şehir içine düşmesine neden oluyordu. Savunmacılar gece gündüz çalışarak gedikleri kapatmaya çalışıyor. Fakat her tamir bir sonraki gün tekrar yıkılıyordu. Çünkü Moğollar hiç durmadan saldırıyordu. Ayrıca kuşatma sırasında psikolojik baskı da uygulanıyordu. Geceleri davullar çalınıyor, ordunun gücü sürekli sergileniyordu. Bu durum halkın moralini tamamen çökertti. Surların önemli bir kısmı çöktükten sonra Moğollar şehrin içine ilerlemeye başladı. Sokaklarda büyük bir panik vardı. İnsanlar güvenli bir yer bulmak için birbirini uyarıyor ama nereye gidileceğini bilmiyorlardı. Şehrin merkezine doğru ilerleyen Moğol birlikleri yönetim binalarının kapılarını kontrol altına aldı. Bu sırada Bağdatlı komutanlar düzenli bir savunma hattı oluşturmakta zorlanıyordu. Saray çevresi tamamen kuşatıldığında artık halifenin yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Bilgelik Evi, Abbasi döneminin en büyük bilim merkeziydi. Burası yüzlerce yıl boyunca matematik, tıp, astronomi ve felsefe alanında bir hazine olmuştu. Moğollar şehri ele geçirdiklerinde buradaki eserler büyük ölçüde zarar gördü. Bu kayıp sadece bir kütüphane değil, insanlığın kolektif hafızası için büyük bir darbe anlamına geliyordu. Tarihçiler, bu yok oluşun Orta Doğu'nun bilimsel gelişimini uzun süre geriye attığını söyler. Bilim insanları da yüzyıllar boyunca bu kaybın telafisi için çabaladı. Moğollar saraya girdiğinde Halife Mustasım savunmasızdı. Hülagühan onu görmeye çağırdı ve sessizce şehirde yaşananları izlettirdi. Halife, Bağdat'ın düştüğü hali görünce şaşkınlık ve üzüntü içinde kaldı. Kararlarının sonuçlarını ilk kez tüm açıklığıyla görüyordu. Hülagü ise duygusuz bir şekilde bu manzarayı izledi. Onun için bu zafer değil, mesaj niteliğindeydi. Yanlış liderlik büyük bedeller doğurur. Şehirdeki bilginler arasında büyük bir korku vardı. Hülagühan bir bilge getirilsin dediğinde kimse ortaya çıkmaya cesaret edemedi. Genç bir alim olan Kadıhan bu görevi üstlenmeye karar verdi. Hülagü'nün huzuruna çıktığında sergilediği sakinlik oradaki herkesi şaşırttı. Kadıhan'ın verdiği akıllı ve cesur cevaplar Hülagü'nün bile dikkatini çekti. Bu karşılaşma yıllar boyunca anlatılan bir ibret dersine dönüştü. Bağdat'ın yıkımından sonra şehir uzun süre toparlanamadı. Nüfus büyük ölçüde azaldı, ticaret yolları zarar gördü ve şehir eski canlılığını kaybetti. Bilimsel faaliyetler durdu, medreseler kapandı, kültürel üretim zayıfladı. Bölgenin toparlanması onlarca yıl sürdü. Bu yıkım tam da içinde bulunduğumuz günleri anlatmıyor mu? Kanalımıza abone olmayı ve emeğimizin karşılığı bir beğeniye basmayı unutmayın lütfen.